Merhaba yaylar, Ekim ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Ekim ayına giriş yaptığınızda gökyüzü sizlere özellikle sosyal çevre, dostluklar ve gelecek hedefleri üzerinden güçlü mesajlar veriyor olacak. Güneş ve Merkür Terazi burcundaki yolculuğunda arkadaşlık ilişkilerinizi, ekip çalışmalarınızı ve geleceğe dair planlarınızı ön plana çıkartıyor. Ancak Merkür'ün Jüpiter'le yaptığı kare açı iş düzeninizde ya da sağlık konularında abartılı bir beklenti yaratabilir. Fazla sorumluluk almak, kendinizi zorlamak yerine dengeyi korumanız önemli. Venüs ise Başak Burcu'nda Güney Ay düğümüyle kavuşuyor. Kariyer alanınızda geçmişten gelen bir karmayı tetikliyor. Belki eski bir iş, tamamlanmamış bir proje ya da geçmişteki bir otorite figürüyle ilgili durum yeniden karşınıza gelebilir. Kuzey Ay düğümlüğü karşıtlığı ise sizlerden aile ve özel yaşam dengenize odaklanmanızı, kendi iç huzurunuzu önceliklendirmenizi istiyor. Mars ise Akrep Burcu'nda hareket ediyor. Bilinçaltınızı ve ruhsal dünyanızı harekete geçiriyor. Gizli düşmanlıklar açığa çıkabilir. Bastırılmış duygularla yüzleşebilirsiniz. Bu dönem biraz içe dönük çalışmak, ruhsal olarak kendinizi güçlendirmek sizin için daha faydalı olacaktır. Jüpiter ise Yengeç Burcu'nda yolculuğuna devam ediyor. Sizlere ortak finansal kaynaklar, miras, krediler ve derin bağlar üzerinden genişleme getiriyor. Lilith'le yaptığı üçgen açı tabularınızı kırarak finansal özgürleşmeye giden yolu açabilir. Korkularınızı dönüştürme gücüne sahipsiniz bu dönemde. Satürn ve Neptün ise Balık burcunda kavuşumda ev, aile konularında gerçeklerle yüzleşme enerjisi getiriyor. Aile bağlarınızda sorumluluk almanız gerekebilir ama aynı zamanda hayallerinizin de sınandığını göreceksiniz. Ve Uranüs ile Plüto arasında güçlü bir üçgen var. İş düzeniniz, sağlık alışkanlıklarınız ve iletişim tarzınızda köklü dönüşümleri destekliyor. Hayatınızı daha verimli ve daha sağlıklı bir temele oturtmanız için büyük fırsatlar getirecek. Sevgili yaylar, Ekim ayı giriş enerjileri size şöyle diyor. Gelecek planlarınızı gerçekçi şekilde kurgulayın. Geçmişin iş kalıplarını bırakın. Kendi iç dünyanızdaki gücü fark edin. Bu ay atacağınız adımlar sizi bambaşka bir yola taşıyacaktır. Ekim ayı giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi astrolojik gündeme bakalım. Ekim ayının ilk yarısı sizler için özellikle aşk, arkadaşlıklar, kariyer hedefleri ve aile iş dengesi açısından oldukça yoğun görünüyor. Gökyüzünde oluşan tek kareler var. Koç burcundaki dolunay var ve Venüs Satürn karşıtlığı da hayatınızda hem sosyal hem duygusal ilişkilerinizde önemli yüzleşmeler getiriyor olacak. 1 Ekim'de ayın hemen başında Yengeç burcundaki Jüpiter'le Oğlak burcundaki Ay karşı karşıya geliyor. Ve Terazi burcundaki Merkür de her ikisine kare açı yapıyor. Elimizde güzel bir tek kare açı kalıbı oluyor, güçlü. Bu etki sizin için ortak finans, gelir gider dengesi ve kariyer hedefleri üzerinden baskı yaratacak. İş hayatınızda büyümek, daha fazla görünür olmak istiyorsunuz. Ancak harcamalarınız, borçlar ve ailevi sorumluluklar sizi zorlayabilir. Arkadaş çevrenizde ise fikir ayrılıklarına açık bir dönemde olacaksınız. 4 Ekim'de Venüs Güney Ay düğümüyle kavuşacak Başak Burcu'nda. Kariyer alanında geçmişten gelen bir ilişki veya iş bağlantısını gündeminize taşıyabilir. Daha önce çalıştığınız bir kişiyle yollarınız tekrar kesişebilir. Kiron'un Koç'tan devreye girmesiyle aşk hayatınız ve çocuklarla ilgili konularda da geçmişten gelen yaraları açabilir. İlişkilerde fazla eleştirel olmaktan ziyade şifalanmaya odaklanmanız çok daha faydalı olacaktır. 6 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'na geçiyor ve bilinçaltınız hareketleniyor. İç dünyanıza daha çok çekilebilir, rüyalarınızdan mesajlar alabilir ya da gizli saklı durumları fark edebilirsiniz. Bu dönem biraz içe dönük olabilir ancak aynı zamanda sezgileriniz güçlenecek. Arka planda yürüttüğünüz bir plan varsa bunu geliştirmek için çok uygun bir zamanda olacaksınız. 7 Ekim'de Koç burcunda bir dolunay var. Bu dolunay sizin aşk, yaratıcılık ve çocuklar alanınızda gerçekleşiyor. Uzun süredir devam eden bir ilişki veya aşk konusu netleşebilir. Bazılarınız için yeni bir ilişkiye adım atma cesareti, bazılarınız için ise artık işlevini bitirmiş bir bağı
geride bırakma zamanı olabilir. Çocuklarla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Ayrıca yaratıcı bir proje gündeme gelebilir ve bu konuda büyük bir ilerleme de sağlayabilirsiniz. 11 Ekim'de Venüs ve Satürn karşı karşıya geliyor. Bu etki sizin için kariyer ve aile dengesi üzerinden güçlü bir sınav getirecek. İş hayatınızda ilerlemek isterken evdeki sorumluluklar veya ailevi meseleler sizi zorlayabilir. Aynı zamanda ilişkilerde iş ve özel hayat arasında denge kurmanız gerekecek. Aynı günlerde Yengeç burcundaki Jüpiter ile Kiron arasında bir kare açı olacak. Arkadaş çevreniz, aşk hayatınız ve çocuklarla ilgili konularda duygusal yaraları açabilir. Bazı arkadaşlıkların sizi aslında yorduğunu fark edebilirsiniz. 12 Ekim'de Ay, Venüs ve Satürn karşıtlığına kare açı yapacak. Bir tek karemiz olacak orada da. Bu etki doğrudan ilişkiler alanınızı etkiliyor. Partnerinizle iş aile dengesi üzerinden bir kriz gündeme gelecek muhtemelen. İlişkilerde sizden daha fazla sorumluluk almanız istenebilir. Ekim ayının ilk yarısı sizler için ilişkilerde, kariyerde ve sosyal çevrede çok önemli kararları beraberinde getirecek. Koç dolunayı aşk hayatınızı netleştirecek. Venüs-Satürn karşıtlığı iş ve özel yaşam arasındaki denge kurmanızı sağlayacak. Sizler için bu dönem kendi mutluluğunuz ile başkalarının beklentileri arasında gerçek bir denge yaratma zamanı olacak. 14 Ekim enteresan bir gün. Sizlere sosyal çevreniz, arkadaşlarınız ve geleceğe dair umutlarınız üzerinden önemli mesajlar getiriyor. Venüs Terazi burcuna geçiyor 14 Ekim'de ve dostluklarınızla uyum, sosyal çevrenizde denge, estetik bağlar arıyor olacaksınız. Ancak Venüs Koç burcundaki Neptün'le karşıtlık yapacak bu esnada. Aşk hayatınız ve arkadaş çevreniz arasında karmaşaya yol açabilir bu. Bir ilişkide beklentinizle gerçeklikleriniz çelişebilir. Ay ve Jüpiter ise Yengeç burcuna kavuşuyor aynı esnada. Ortak maddi kaynaklar, yatırımlar ya da duygusal paylaşımlar alanında bir büyüme getiriyor. Bu hem maddi hem manevi anlamda bir genişleme etkisi yaratabilir. Ancak Güneş ve Kiron arasında da bir kare oluyor. Aşk hayatınız, çocuklar ve yaratıcılık alanlarındaki yaralarınız gündeme gelecek. Bu dönemde hem paylaştıklarınız hem de aldıklarınızla ilgili daha dikkatli olmanız gerekiyor. Gökyüzünde Venüs, Uranüs, Plüton arasında güzel bir hava üçgeni var. Sizlere de çok yarayacaktır. Özellikle aşk, ilişkiler ve iletişim alanında büyük fırsatlar açıyor. Yeni insanlarla tanışabilir, farklı bağlantılar kurabilir, hayatınıza yeni bir yön verebilirsiniz. Plüton'un durağanlığı bu gelişmelerin uzun vadede köklü dönüşümlere yol açacağını vurguluyor. Venüs ve Neptün karşıtlığı bu üçgene eklendiğinde bir uçurtma açı kalıbı veriyor. Hayal kırıklığı gibi görünen şey aslında sizi çok daha gerçek ve kalıcı bir ilişkiye ya da arkadaşlığa taşıyor diyor bu üçgen size. Hem sosyal çevre hem de aşk hayatında çok güçlü bir dönüm noktası bugün. Gökyüzü size diyor ki gerçekleri gör, ilişkilerinde net ol ve kalıcı bağlar kur. Şimdi şöyle bir Ekim ayının ikinci yarısına bakalım. Sosyal çevre, arkadaşlıklar, içsel dünya ve maddi konular üzerinden dönüşümler getirebilir Ekim'in ikinci yarısı. Bu dönem hem ilişkilerinizde hem de kendi ruhsal yolculuğunuzda önemli kararlar alabileceğiniz bir süreç olabilir. 17 Ekim'de Terazi burcundaki Güneş, Koç burcundaki Kiron'a karşıtlık yaparken Yengeç'teki Jüpiter de güçlü bir kare açı yapacak bunlara ve gökyüzünde güçlü bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu etki sizler için aşk, arkadaşlıklar ve maddi kaynaklar alanında bir gerilime işaret ediyor. Sosyal çevrenizden ya da partnerinizden kaynaklı konular güven ihtiyacınızı sorgulayabilir. Jüpiter'in etkisiyle krizler büyüyebilir ancak aynı zamanda size yeni bir farkındalık da kazandırabilir. 20 Ekim'de Merkür ve Mars Akrep Burcu'nda kavuşuyorlar. Bu kavuşum sizin bilinçaltı alanınızda gerçekleşiyor. Gizli konular açığa çıkabilir. Saklı öfkeniz patlayabilir bu dönemde. Zihniniz çok yoğun çalışacak. Rüyalarınız dahi işaretler getirebilir size. Söylemekten çekindiğiniz şeyler dilinizden ani bir şekilde dökülebilir.
Çok dikkatli olun bugünlerde. 21 Ekim'de Terazi burcunda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay sizlere sosyal çevrenizde yeni başlangıçlar getiriyor. Yeni insanlarla tanışabilir, bir dernek, grup ya da toplulukla yolunuz kesişebilir. Ayrıca Merkür ve Mars'ın ay düğümleriyle yaptığı uyumlu açı bu başlangıçların kaderinizde önemli bir rol oynayacağını da gösteriyor. 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'na geçiyor. Önümüzdeki bir ay boyunca odak noktanız daha çok içsel dünyanız, bilinçaltınız ve ruhsal konular olacak. Geri planda kalmayı seçebilirsiniz bu dönemde. İçinizde bir yenilenme sürecine girebilirsiniz. 24 Ekim'de Güneş ile Plüto arasında bir kare açı oluşuyor. İletişim, eğitim ve yakın çevrenizle ilgili alanlarda baskı hissedebilirsiniz. Ancak aynı gün Akrep'teki Merkür, Mars, Lilith, Jüpiter, Satürn büyük bir su üçgeni de oluşturacak. Bu ailevi konularda hem de içsel yolculuğunuzda güçlü bir şifa kapısı açıyor. Krizlerin içinden sezgisel bir bilgelikle çıkabileceğinizi gösteriyor. 25 Ekim'de ise ay düğümleriyle ay arasında bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu etki sizin için aşk hayatınız, sosyal çevreniz ve yaratıcılığınız arasında bir gerilim yaratabilir. Burada önemli olan geçmiş alışkanlıklarınıza değil, geleceğin getirdiği ruhsal yönelimlere odaklanmak. 29 Ekim'de Merkür sizin burcunuza geçiyor ve Uranüs'te karşıtlık yapmaya başlıyor. Bu etki sağlığınız, iş hayatınız ve günlük düzeninizde ani değişimler getirebilir. Hiç beklemediğiniz bir anda iş ortamınızda sürpriz haberler alabilirsiniz. Aynı gün Güneşle Ay arasında da bir kare açı var. İçinizde duygusal bir huzursuzluk olabilir. İç sesinizi dinleyin, kararlarınızı aceleye getirmeyin o gün. Bu dönem sizlere şunu söylüyor: arkadaş çevreniz, aşk hayatınız ve ruhsal yolculuğunuz arasında önemli seçimler yapacaksınız. Gizli kalan konular açığa çıkacak. Sizler de içinizdeki gücü keşfedeceksiniz. Krizler sizi daha bilinçli, daha güçlü ve daha özgür bir hale getirecek. Ekim ayı zor bir ay yaylar. Mutlu ve umutlu bir ay geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.